Good evening and welcome to Current Issues. I'm your host, Hisham Tilawi. Welcome to the program, ladies and gentlemen. It's been 2 weeks since we actually had a live show. And tonight it's a special show because we have a special person who will be joining us all the way from Turkey. He was born in Ankara in 1956. His name is Adnan Oktar. Adnan writes his books, his many books that he wrote, under the pen name of Harun Yahya, which is, in Islam actually, it's the combination, the two names of two prophets, Prophet Harun, which is Aaron, and Yahya, which is John. He is a world-renowned man of ideas. Ever since his university years, he has dedicated his life to telling of the existence and oneness of Almighty God, Allah, to disseminating the moral values of the Quran, to the intellectual defeat of materialists and atheist ideologies, to propagating the real Ataturk way, and to defending the preeminence of the state and the unity of the nation. He has never wavered in the face of difficulties and people oppression from materialist, Darwinist, and separatist circles. Still continues his intellectual struggle today, exhibiting great patience and determination. Tonight, ladies and gentlemen, you will be hearing from Harun Yahya. To me, he is a thinker, a philosopher, someone who has a different look, a look that you probably haven't seen in, or you will not see in the mainstream media, a look on life, a look on religion, a look on people, a look on basically everything in life. This man is a phenomenon. This man, he wrote in so many different areas, and tonight we are going to be tackling some of these issues that he talked about or he wrote about, which is relationships between Muslims and Christians, what will happen in the world, what will Obama bring to the world. And we are going to also talk about Darwinism, because he had done tremendous amount of research and studies, and he has different take on Darwinism, and he thinks if we can get rid of this thing called Darwinism, the whole world will be a totally different world. Well, we're going to be asking him about all these questions and what he thinks the best thing for world leaders to do, what's the best thing for Arab leaders to do. We're also going to be talking about the Turkish-Islamic Union. Can it happen? And what happens if it does happen? Well, ladies and gentlemen, without any further ado, let's go all the way to Turkey with Harun Yahya. Harun, welcome to the show. Sayın Harun Yahya, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Thank you very much. Yes, sir. Let's go ahead and start. We have a lot of questions that we wanted to talk to you about and a lot of issues. İsterseniz hemen başlayalım. Tabii, çok sayıda sorumuz var size sormak istediğimiz. Okay, you can go ahead with the question. Okay. Let's go ahead, and I want to start with Darwinism. Harun, you wrote a lot about Darwinism, and you think it really does not exist, and you wish that if we can, if the world would do something about it. Tell me your opinion of Darwinism. Sayın Harun Yahya, Darwinizm hakkında çok sayıda kitap yazdınız ve Darwinizmin bir kuram olarak kabul edilemez olduğu düşüncesini desteklediniz. Bize Darwinizm hakkındaki düşüncelerinizi daha ayrıntılı bir şekilde anlatabilir misiniz? Darwinizm eski Sümerlerden kalma, eski Mısır'dan kalma bir pagan dinidir. Dolayısıyla bilimsellikle alakası yok. En başta bir protein tesadüfen meydana gelemiyor. Bilimsel olarak bu gerçek. Tek bir tane ara fosil yok. Tek bir ara fosil getirene 10 trilyon para vereceğini söylemiştim.
said that I would be giving 10 billion Turkish liras to those persons who would bring me a single transitional form. Ayrıca 100 milyonun üzerinde yaşayan fosil var. Yani eski devirden kalma bu fosillerin özelliği, milyonlarca senelik bu fosillerin özelliği şu anki canlılarla aynı olması. Görüntüsü tıpatıp aynı. Ve hiçbir değişikliğe uğramamışlar. Okay. Now I'm not really sure if we covered what we need to cover, but you know, like talking about Darwinism, it's going to take a long time to talk about it. Let me ask you this: you also wrote about Zionism and Freemasonry. What does Zionism, Judaism, and Freemasonry have to do with each other? Can you explain to us the relationship between Zionism, Freemasonry, and Judaism? Tabii ki Darwinizm çok geniş bir konu ve ayrıntılı olarak konuşursak saatlerimiz gidecektir. Genel olarak bu düşünceleriniz için teşekkür ediyoruz. Siz aynı zamanda Siyonizm, Yahudilik ve Farmasonluk hakkında da çok sayıda kitap yazdınız ve araştırma yaptınız. Bu alanlara ilişkin düşüncelerinizi de alabilir miyiz? Evet, ateist Siyonizm ve Masonluk birbirinin aynısıdır. Her ikisi de ateisttir. Her ikisi de Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an'a karşı sistemlerdir. Musevi karşıtıdır, Müslüman karşıtıdır ve Hristiyan karşıtıdır. Dolayısıyla ikisi de birbirinin aynı olan tehlikeli şeytani bir sistemdir. Ateizm düşüncesini savunan bu fikirler, yani Framasonluk ve ateist Siyonizm şu an dünyadaki bütün olayların arka planında olan şeytani güçtür. Savaşları çıkaran, kan döken, insanlara acı çektiren, kardeşliği, barışı engelleyen sistem budur. Dindar Museviler, dindar Hristiyanlar, bizim kardeşimizdir bu insanlar. Bunlar mübarek, değerli, çok sevdiğimiz kardeşlerimizdir. Ayrımız gayrımız yoktur bizim bu insanlarla. Onları Allah'ın bir emaneti olarak görüyoruz ve çok seviyoruz. Kardeş ve dost olarak biliyoruz. Okay. So, do you think that relationships or friendly relationships between Muslims, Christians, and Jews are possible? Do you think friendly relations can exist between the three religions? Peki Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler arasında dostane ilişkilerin olabileceğini düşünüyor musunuz? Bu üç farklı dinden gelen insanlar arasında dostluk köprüleri kurulabilir mi ve bu insanlar birlikte yaşayabilir mi uyum içinde? Pek tabii ki Allah'ımız bir. Aynı şekilde ahirete inanıyoruz. Cennete, cehenneme inanıyoruz. Geçmiş peygamberleri aynı şekilde seviyoruz. Meleklere inanıyoruz. Kadere inanıyoruz. İnançlarımızın ana yönleri çoğunlukla ittifakla aynı. Dolayısıyla onlar ehli kitaptırlar. Ehli kitap oldukları için onlara karşı sevgiyle, kardeşçe, dostça bakıyoruz. Onlarla bir arada mutlu yaşamak büyük bir nimettir ve büyük bir güzelliktir. Okay. Now, the United States has waged war on terror. And do you think that this war on terror, is it succeeding? Do you think we can ever have a world that is safe from terror? Yes. And if we can, how could that be? How can we accomplish a world without terror? Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri şu anda teröre karşı dünya genelinde bir savaş açmış durumda. Acaba terör sözcüğünü dünya arenasından tamamıyla silmemiz mümkün mü?
Bu mümkünse bunu nasıl başarabiliriz? Amerika'nın teröre yönelik bu politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Terörün ortadan kalkması ancak Mehdi'nin zuhuru ve Hazreti İsa'nın nüzulüyle olacaktır. O devirde dünya altın çağı yaşayacaktır. Onun dışında terörün dünyadan kalkması adeta imkansızdır. Mehdi zuhur ettiğinde Hazreti İsa ile birleşecektir. Bu iki kardeş, her ikisi de Hazreti İbrahim soyundandır. Birleşerek dünyayı kardeşliğe, barışa, huzura, güvene, sevgiye gark edeceklerdir. Mutluluk ve sevinç çağı olacaktır. İmanlı, sevgi dolu, neşeli, mutlu, bayram gibi bir hayat olacaktır. Now, the Palestinians have been under oppression for over 60 years now, and even more. And sometimes the Palestinians might think that the Muslim world is not doing enough to help them. How do you think the Muslim world can help the Palestinians shake off this oppression that they are under? Bildiğiniz gibi Filistin son 16 yıldır büyük bir baskı altında, uzun bir zamandır acı içinde ve Filistin kimi zaman Müslüman devletlerin kendisine yeterli yardımı, yeterli desteği göstermediğini düşünüyor. Sizce bu doğru mu? Filistin'deki sorunlardan kurtulmak için ne yapılması gerekiyor? Filistin ahir zamanda Mehdi devrinde zorluklarla karşılaşacağını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde belirtmiştir. Deccal'in yani Antikrist'in oradaki Filistinlileri ızdırap ve acı içerisinde bırakacağı, zorlayacağı, aç susuz bırakacağı, katliam yapacağı belirtilmiştir. Filistin'e zulüm yapanlar ateist teröristlerdir. İnançlı Museviler bundan çok rahatsızlık duyuyorlar ve üzülüyorlar böyle bir duruma. Dindar Hristiyanlar da bundan hiç hoşnut değiller ve çok rahatsızlar. Bu Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın birlikte hareket ettiği dönemde tamamen ortadan kalkacaktır. İsrail'in etrafını saran duvarlar yıkılacaktır. İsrail tam bir hürriyete kavuşacaktır. İsrail'i dindarlar tam bir mutluluk içine gireceklerdir. Hazreti Süleyman'ın sarayı yeniden yapılacaktır. Mehdi tarafından yapılacaktır. Tevrat'taki tarife tam uygun olarak yapılacaktır. Orijinal haliyle yapılacaktır ve çok mükemmel bir güzellik oluşacaktır. Hazreti Süleyman'ın sarayında Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar buluşacaktır. Kardeşçe, mutlu bir arada sohbet edip Allah'ın varlığına hamd edecekler, Allah'a şükredeceklerdir. Hazreti İsa Aleyhisselam geldiğinde de bütün dünya Müslüman olacaktır. Hazreti İsa herkesi Kur'an'a davet edecektir. Mucize gösterecektir. Orijinal haliyle gelecektir Hazreti İsa. Yani o zamanki kıyafeti, orijinal kıyafetiyle gelecektir. Üzerindeki kıyafeti, ayakkabısı, hatta yanındaki bozuk parası, aynası, tarağı gibi detaylı eşyalar da yanında olacaktır. O haliyle yeniden yeryüzüne inecektir Hazreti İsa Aleyhisselam ve bütün dünyayı Kur'an'a davet edecektir. Bütün Hristiyan alemini ve Musevileri. Onun devrinde ona inanmadık tek bir kişi kalmayacağını Kur'an bize bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığının, sana inanmadık, ehli kitaptan tek bir fert kalmayacak diyor Allah. Diğer başka bir ayette de yine şeytandan Allah'a sığınırım. Sana inananları kıyamete kadar inanmayanların üstünde tutacağım diyor. Bu da bir dünya hakimiyetidir. Bu da Hz. İsa'nın inişinin kat'i olduğuna dair değildir. Ayrıca bir başka ayette de o kıyamet için bir alamettir diyor Cenab-ı Allah. Hz. İsa'nın inişi bir kıyamet alametidir. Hz. Mehdi'nin çıkışıyla ilgili ve Hz. İsa'nın inişiyle ilgili 300'e yakın alamet vardır. Hepsi zuhur etmiştir. Fırat'ın suyunun kesilmesi,
15 gün arayla ay ve güneş tutulması olması, güneşten büyük bir alamet oluşması, Afganistan işgali, Irak'ın işgali, Azerbaycan işgali, Kabe baskını, Halley kuyruklu yıldızının çıkışı, ayrıca Lulin kuyruklu yıldızının çıkışı ki bu çift uçludur. Peygamberimiz bunu bildirmiştir, çift uçlu olacağını ve batıdan doğuya gideceğini söylemiştir bu kuyruklu yıldızın ve çok parlak olacağını söylemiştir. Bu kuyruklu yıldızın gelişinin öncesinde yağmurların azalacağını söylemiştir. Aynı dediği gibi çıkmıştır. Kuyruklu yıldız çıkmasından sonra da bol yağmur yağacağını söylemiştir. Bu da olmuştur. Buna benzer 300'e yakın olay Peygamber Efendimiz'in söylediği aynı şekilde tahakkuk etmiştir. Bu çok büyük bir mucizedir. Dünyanın bundan haberi yok. Bunlar Hz. İsa'nın ve Mehdi'nin çıkış alametleridir. Bunların oluşmuş olması Hz. Mehdi'nin çıktığını, Hz. İsa'nın da inmek üzere olduğunu gösteriyor. Okay. Now, in the United States, we elected a new president back in November, and that was Barack Obama, who actually became president in January. Now, what do you see changes to United States foreign policy in the world would be? Would these changes be in line with, let's say, what the Muslims would like to see going on in the world? Tell me about your thoughts about Barack Obama and the change in United States foreign policy. Bildiğiniz gibi geçen yıl Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri yapıldı ve Barack Obama Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı seçildi. Ocak ayında da kendisi göreve başladı. Barack Obama'nın politikası hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Acaba Müslüman dünyasının kendisinden beklediği bir politika mı sergileyecek? Ya da ne gibi değişiklikler yapacak? Barack Obama ve politikası hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Barack Obama elinden geldiği kadar iyi niyetli, sevecen ve samimi davranmaya çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Mevcut dengeleri korumaya çalışıyor. Fakat Ermenilerle ilgili açıklaması faydadan çok zarar getirecek bir açıklama. Çünkü biz zaten Ermenistan'dan birleşmek istiyoruz. Ermenileri çok seviyoruz. Onlar bizim kardeşimiz. Biz onlara sadık millet diyoruz. Osmanlı döneminde bizim Ermeni generallerimiz vardı. Askerlerimizi bu generaller güven dolu gözlerle bakıyordu, sevgiyle bakıyorlardı. Dolayısıyla bizim Ermenilerle herhangi bir uzaklığımız yok. Bilakis onları kendi evladımız, kendi kardeşimiz olarak görüyoruz. Sınırları aşmayı düşünüyoruz. Böyle bir ortamda 1915'teki olayları gündeme getirmeye kalkmak çok yanlış olur. Çünkü o dönemde çok fazla Türk şehit edildi. Çok fazla diplomatımız şehit edildi. Yine Hocalı'da çok büyük katliamlar oldu yakın zamanda. Ama bunu Ermeniler yapmadı. Bunu yapanlar faşistlerdi. Darwinist, materyalist, ateist, masonik güçler bunu yaptı. Dolayısıyla Ermenilerle aramızı açmak için bunu yaptılar. Ermeniler masum, tertemiz insanlardır. Çok değerli, nezih, kibar, saygılı, sanatçı insanlardır. Onlarla bizim aramızı hiç kimse açamaz. Dolayısıyla bu konuların gündeme getirilmesi zararlı olur. Doğrudan birleşip, kardeş olup bu konuları tamamen kapatmamız gerekiyor. Now, let's get into. We know the Palestinian problem has been there for over 60 years, and the Arab countries, or what is called the so-called Arab world, have been trying to solve that problem for a while now. Do you think the Arab world in its present status can help the Palestinians? And if they can't, what should the Arab world to do to help the Palestinians? How can they change themselves to be able to help somebody? Filistin sorununa tekrar dönmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Arap ülkeleri son dönemde Filistin'e yardım etmek için neler yapabileceklerini konuşmaya başladılar. Ve bir Arap ülkelerine genelinde Filistin'e yönelik bir politika oluşturulmaya başlandı.
Şu andaki haliyle Arap ülkeleri sizce Filistin'e yardım edebilir mi? Filistin sorununu çözebilir mi? Eğer çözemezse Arap politikası ne yapmalılar bu sorunu çözmek için? Bu Arap politikası konusu değildir. Bu Türk-İslam Birliği ile çözülecek bir konudur. Çünkü İslamiyet'te ırkçılık yoktur. Arap, Türk, Çerkez bir farklılık yoktur. Hepsi Allah'ın yarattığı kullardır. Hepsi alemin evlatlarıdır. Ama ben Türkiye'nin liderliğinde bir Türk-İslam Birliği'nin bu konuyu kökünden ve çok güçlü olarak çözeceğine inanıyorum. Türk-İslam Birliği'nin yaklaştığına inanıyorum. Bu birliktelik aynı zamanda bütün Türk ülkelerine, bütün Arap ülkelerine, İran'ı, her yeri kapsayacak şekilde olacaktır. Rusya'yı da içine alacaktır. Ermenistan'ı, İsrail'i de içine alacaktır. Bu hem İsrail'in kurtuluşu olacaktır, hem Filistin'in, hem Ermenistan'ın, hem Rusya'nın, bütün bölge ülkelerinin kurtuluşu olacaktır. Barış, kardeşlik, sevgi, muhabbet çağı başlayacaktır. Biz buna altın çağ diyoruz. Bu dönemde Mehdi zuhur edecek, Hz. İsa da nuzul edecektir. Allah'ın katından yeryüzüne inecektir. Bütün insanlar bunu görecektir. Bunlar 2014 ve 2021 yıllar arasında gerçekleşecek, kesin olan, kaderde olan gerçeklerdir. Ben bunları açık açık söylüyorum. Bunu bütün dünya görecek. Vakti gelince doğru olduğunu herkes anlayacaktır. Zaten bunun bütün alametleri çıkmıştır. Peygamberimizin söylediği bu hadisler aynısıyla çıkmıştır. Kur'an ayetlerinde de bu konular belirtilmiştir. Aynısıyla çıkmıştır. Müjdeli bir çağa doğru gidiyoruz. Harun, since 9/11, the enemies of Islam have been, and they succeeded in equating Islam with terrorism. What do you think Muslims should do to eradicate the idea that Islam is equal terrorism, which is, the truth, people know what the truth is, but with the media and the control of the media is in the hands of the enemies of Islam. What should the Muslim world do to eradicate that idea from mainly the Western mind? Sayın Harun Yahya, bildiğiniz gibi 11 Eylül'de bütün dünyada İslam dini terörle özdeşleştirilmeye başlandı. İslam ve terör eş anlamlı olarak kullanılmaya başlandı bu olaydan sonra. Gerçi insanlar gerçekleri biliyorlar ama medyaya baktığımız zaman medyanın gücünü elinde tutan kesimler İslam'ı terörle özdeşleştirmeye devam ediyor. Peki İslam dünyası, Batı dünyasındaki bu imajını düzeltmek için ne yapmalı sizce? Bu imaj düzeltilebilir mi? Mehdi bu imajı tamamen düzeltecektir. Hz. İsa Aleyhisselam bu imajı tamamen ortadan kaldıracaktır. Çünkü İslamiyet'te adam öldüreni bile affedin diyor Cenab-ı Allah. Affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Adam öldüren bir katili bile affetmeyi isteyen bir dinde terör olmaz. İslam sevgi, kardeşlik, barış, muhabbet dinidir. Ve demokrasiyi savunur, laikliği savunur Kur'an. Yani fikir özgürlüğünü savunur. Dolayısıyla baskı yoktur. Dinde zorlama yoktur diye açık ayet vardır. Kur'an ayeti vardır. Buradan da bu gerçek açık açık anlaşılmaktadır. Bu imajı vermeye kalkanlar masonlardır. 11 Eylül olayını yapanlar masonlardır. Ve ateist siyonistlerdir. Çok organize bir harekettir bu. Bu Müslümanların 3-5 kişinin, bir çetenin veyahut birkaç tane teröristin yapacağı bir olay değildir. Yıllarca hazırlığı yapılmış, organize büyük bir olaydır ve tamamen masonların planlamasıyla yapılmıştır. Ateist siyonistlerin planlamasıyla yapılmıştır ve bir komplodur bu. Bilimsel olarak da bu açıklanmıştır. Bunu herkes biliyor, bütün dünya biliyor şu an. Now, how could Muslims use the media that exists now in
accomplish in that? Do they need to invest more in the media? Do they need to buy these big companies like CNN and others? Because the enemies of Islam seems to own 99% of the media in the world. What can Muslims do to own more media outlets? Peki Müslümanlar bu imajı düzeltmek adına medya bazında ne yapabilirler? Çünkü bugün medyaya baktığımız zaman medyanın %90'ı Müslüman düşmanı güçlerin elinde. Müslümanlar CNN'i mi satın almalı ya da benzer bir medya gücü mü kurmalı? Medya alanında neler yapabilir Müslümanlar? Tabii büyük bir televizyon kanalı kurabilirler. Zengin İslam ülkeleri bu konuda ortak bir karar alıp bunu uygulayabilirler. Mesela Suudi Arabistan, İran, Küveyt gibi zengin ülkeler bir araya gelerek büyük bir televizyon kanalı kurdukları durumda bu konu çok güzel halledilebilir. İslam'ın güzellikleri, sevgi anlayışı, muhabbet anlayışı, dostluk anlayışı çok güzel vurgulanabilir. Bunun bir an önce yapılmasında da çok büyük fayda var tabii. Okay. Now, you also wrote about the Turkish Islamic Union. Tell me exactly what do you have in mind when you say Turkish Islamic Union? Do you mean like the Muslim countries around Turkey get together and form a Turkish Islamic Union? Is that what you mean? Aynı zamanda bir Türk İslam Birliği fikriniz var ve bu konuda da çok yoğun olarak yazdınız, düşüncelerinizi dile getirdiniz ve insanlarla paylaştınız. Türk İslam Birliği dediğinizde tam olarak neyi kastediyorsunuz? Türkiye'nin çevresindeki komşularını ya da Türkiye'nin çevresindeki Müslüman ülkeleri mi? Türk İslam Birliği düşüncenizi biraz açabilir misiniz? Türkiye'nin önderliğinde bütün devletlerin bir araya gelerek bir lider yapı oluşturması ve bölgedeki bütün ülkeleri barış, kardeşliğe, sevgiye çağırması, onlara yardımcı olması, destek olması, büyük bir askeri, sosyal, kültürel ittifak meydana getirerek bu ülkelerin korunmasını sağlamak, teröre karşı tavır almak, barış ve kardeşliği, neşeyi, mutluluğu, sevinci, sanatı, kültürü ön plana getirip Kur'an ahlakıyla insanların mutlu olması için gayret etmek. Bunu yapacak güç şu an Türkiye'de mevcut. Türkler bu konuda tecrübeli bir millet. Osmanlı dönemindeki tecrübeleri de ortadadır. Ama bu dönemde teknolojide, bilimde gelişmeler olmuştur. Çok güzel teknik imkanlar vardır. Dolayısıyla Türk İslam Birliği dünyaya mutluluğu, sevinci, kardeşliği dağıtmada çok etkili olabilecek bir güce sahiptir. Ama bunun için bütün ülkelerin bu güzel birliği desteklemesi ve savunması gerekir. Now, don't you think when you talk about this idea that some people might think you are trying to you're trying to raise the old Ottoman Empire back, that you are trying to actually control the areas where the Ottoman Empire once existed? Böyle bir Türk İslam Birliği'nden bahsettiniz ve Osmanlı İmparatorluğu'nun deneyimlerinden bahsettiniz. Peki bunu bu şekilde dile getirdiğiniz zaman insanlar Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı düşündüğünüzü sanmazlar mı? Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrol ettiği bölgelerde yeniden güç elde etmeyi hayal ettiğinizi düşünmezler mi? Burada bir ırk üstünlüğü, askeri üstünlük iddiası yok. Hizmet iddiası var. Dolayısıyla sevgiyi, kardeşliği, barışı, hürriyeti esas alan bir yapı bu. Ayrıca bütün devletlerin bütünlüğünü koruyan bir yapı var. Yani bütün devletler kendi içlerinde eski yapılarını muhafaza edecekler. Ve dolayısıyla sistemde bir değişiklik olmayacak. Bu bir manevi liderlik. Yani bir hükümranlık anlamına gelen bir yapı değil. Bu sevgi birliği, kardeşlik
birliği dostluk birliğidir. Dolayısıyla burada bir ülkenin diğer ülkeye üstünlüğü, askeri hakimiyeti diye böyle bir konu yok. Burada sadece adaletsizliğe karşı, hukuksuzluğa karşı, teröre karşı işbirliği ve ekonomik konularda da bir işbirliği, yardımlaşma, zorda olanı koruma, fakir olana yardım etme isteği var. Dolayısıyla böyle bir düşünce tamamen yersiz olur. Çünkü askeri hakimiyet düşüncesi yok burada. Okay. Now, let me ask you a question about Iraq. We noticed that from the first day when the United States went and attacked and destroyed the regime in Iraq, Iran moved in and very much had a lot of influence in Iraq. But we did not see Turkey or the Arab countries doing that, and they still, even 5 years later, they still don't have much influence in Iraq. Why is that, and do you think this is going to change? Because, Iran has a lot of influence, but Turkey does not, and the Arab countries don't have influence. Tell me your thoughts about that. Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a girmesinin en ilk döneminden itibaren Türkiye ve Arabistan'ın bu konuyla ilgisine baktığımız zaman çok etkin olmadıklarını görüyoruz. Irak'ta rejim değişti ve çok büyük değişimler yaşandı. Çok büyük olaylar gerçekleşti. İran, Irak'la çok yakın ve Irak sürecinde olabildiğince etkin davranmaya çalışıyor. Ama Türkiye ve Arabistan'a baktığımız zaman bu kadar da etkin olmadıklarını, biraz kenarda durduklarını görüyoruz. Sizce bunun nedenleri ne ya da yakın gelecekte bu durum değişecek mi? Bu kaderde oluşum böyle. Çünkü bu konunun görevlisi Mehdi'dir. Mehdi de Türk İslam Birliği'ni oluşturacak kişi. Manevi lideri de odur. Ve bunu teşvik edecek, organize edecek kişi de budur. Dolayısıyla daha önce de böyle girişimler olmuştur fakat nasip olmamıştır. Bu Mehdi'ye nasip olacaktır. Mehdi devrinde olacaktır. Türkiye'de o zaman lider olarak ortaya çıkacaktır. İran'da çok büyük destek sağlayacaktır. Türkiye'de İran'da birleşecektir, Suriye'de birleşecektir, Irak'ta birleşecektir, İsrail'de birleşecektir, Ürdün ve bütün Türk devletleri birleşecektir. Kardeşliğin güzelliğini, dostluğun güzelliğini, barışın güzelliğini tam anlamıyla yaşayacaklardır. Ama bunu Mehdi sağlayacaktır ve Hz. İsa Aleyhisselam sağlayacaktır. Bunun dışında bir birliktelik mümkün değildir. Kader böyledir. Allah kaderi bu şekilde yaratmıştır. Kur'an buna bu şekilde işaret ediyor. Hadisler de buna bu şekilde işaret ediyor. Bunun dışında bir birliktelik zaten kaderde yok. Okay. Well, speaking of the Quran, we know that not too many people in the West even understand the fact that Muslims are actually waiting for Jesus to come back, the Prophet Isa alayhi salam. And evangelists and Christians also are waiting for Jesus to come back at the end of time. But the two pictures are totally different. Like, for instance, evangelists, they think that we're going to have Armageddon, and they are working on actually having this big war in the Middle East, kind of to set the stage for the coming of Jesus. But also Muslims are waiting for Jesus to come. What do you think? I mean, why do we have different ideas between evangelists, Christians, and Muslims? And what do we need to do to make the stage, to set the stage right for the coming of Jesus alayhi salam? Bildiğiniz gibi Müslümanlar ve Hristiyanlar Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişini bekliyorlar ve Batı dünyasındaki Hristiyanlara baktığımız zaman Müslümanların da Hz. İsa'yı beklediğinden birçok kimsenin aslında haberi yok. Ama biz biliyoruz ki Müslümanlar da bekliyor Hz. İsa Aleyhisselam'ı ve Hristiyanlar da bekliyor. Ama farklı grupların beklentileri arasında çok büyük farklar var. Örneğin
Evangelistlerin Hz. İsa'yı bekleyişine baktığımız zaman evangelistler bir kıyamet kavramını düşünüyorlar ve bu ahir zaman içinde Orta Doğu'da büyük bir savaşın gerçekleşeceğini öngörüyorlar. Orta Doğu'da gerçekleşecek bu büyük savaş onlar için Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelişini hazırlayacak bir ortam teşkil ediyor. Müslümanlar da Hazreti İsa'yı bekliyor. Peki siz genel olarak Hazreti İsa'nın gelişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Müslümanlar ve Hristiyanlar için. Hazreti İsa geldiği vakit o kendisini zaten tanıtır. Hristiyanlar da Müslümanlar da kendisini çok güzel şekilde kabul ettirecektir. Çok nurlu, dünyanın en güzel insanıdır. Dünyanın en akıllı insanıdır. Mükemmel bir üslubu olacaktır. Mucizeler gösterecektir. Bütün Hristiyanlar onu müthiş bir aşkla, muhabbetle sevecektir. Ona iman etmeyecek ehli kitaptan hiç kimse kalmayacaktır. Dolayısıyla Hz. İsa'yı nasıl kabul edecekler, nasıl anlayacaklar diye bir konu yoktur. Zaten Allah ona o gücü vermiş olacak. Hristiyanlar da, Müslümanlar da herkes onu çok sevecek. Museviler de çok sevecekler. Herkes onun dediklerini yapacak. O da hepsini Kur'an'a davet edecektir. Bu Allah'ın ona verdiği güç de olacaktır. Bunun için bu konuda tedirgin olmaya gerek yok. Gelişi de zaten çok yakın. Geldiğinde o detaylarla her şeyi onlara anlatacaktır. So how do you explain the difference between the Christian look at what Jesus is all about and when he's coming and at the Muslim, the way the Muslims, how can you make these two pictures, I guess, get closer together? Peki Hz. İsa'nın gelişiyle ilgili Müslümanların ve Hristiyanların bakış açılarındaki bu gelişi anlamlandırmalarındaki farkı nasıl açıklıyorsunuz? Bu fark nasıl yakınlaşacak? Önce kendisini Hazreti İsa olarak tanıtan bir kişi gelecek. Ben Hazreti İsa'yım diyecek. Ve ben haşa Allah'ım diyecek. Ölüleri diriltirim diyecek. İnsanlara böyle hipnozla, kitle hipnozuyla halüsinasyon gösterecek. Olağanüstü harikalar gösterecek. Birçok Hristiyan bunu gerçekten Hz. İsa zannedecekler. Bu insanın bir gözü kör olacak. Ve çirkin bir insan olacak. Buna rağmen ölüleri dirilttiği için ve kendisinin Allah olduğunu iddia ettiği için birçok Hristiyan bunun gerçek Hz. İsa olduğunu zannedecek. Fakat sonra gerçek Hz. İsa gelecek. Hz. Mesih. Yani Meryem'in oğlu Mesih. Hepimizin canı gibi çok sevdiği gerçek peygamber Mesih gelecek. Onun bu oyununu bozacak, gösterdiği hipnozu yok edecek ve onu rezil edecek. Bütün oyunlarını bozacak ve Deccal kaçacaktır. Bunun ismi Deccal'dir. Yani Antikrist. Dolayısıyla bu olayda kendisinin Hz. İsa olduğunu bütün dünyaya ispat edecektir. Hz. İsa'nın kendisini ispat etmesi o kadar zor bir şey değildir. Allah ona bu gücü vermiştir. Bunu çok rahatlıkla başaracaktır. Bu konu herkes rahat olsun. And people should be relaxed about such differences in different ways of giving meaning to Jesus Christ's coming. Okay. Now, the group that you have around you, is it more like, I'm trying to figure out the group that are following Harun Yahya. Is it more like a cult? Is it more like an independent group? Is it more... Tell me about the people around you and the group. Is your organization open for anyone to join if they would like to join your organization? Çevrenizdeki gruptan bahsetmek istiyorum. Sizin yanınızda olan insanlardan. Bu bir tarikat benzeri bir topluluk mu yoksa bağımsız bir birliktelik mi? Katılmak isteyen herkes grubunuza katılabilir mi? Bu birlikteliğinizden ve çevrenizdeki gruptan söz edebilir misiniz?
Ben insanları çok seviyorum. Arkadaş canlısıyım. İnsanlarla arkadaş olmaktan, dost olmaktan, tanışmaktan çok zevk alırım. Beni seven herkes, benimle tanışan herkes, benimle görüşmek her isteyen insan benim arkadaşımdır zaten. Benim bir kriterim de yok. Bir arkadaş grubu olmuş oluyoruz. Nasıl çevresi olan birçok kişi oluyor. Yüzlerce, binlerce tanıdığı, seveni olan kişiler oluyor. Onlardan biri de benim. Benim de öyle yüzlerce, binlerce sevenim var, arkadaşım var. Onlarla arkadaşça, dostça bir beraberliğimiz oluyor. Yoksa bu bir tarikat, bir cemaat, bir grup değil. Sadece dostlarımın, arkadaşlarımın çok olmasından kaynaklanan bir arkadaş grubu. Okay. Now, tell me what message you would like to give to the American people that are viewing us right now on their TV sets. What message would you like to give them? Peki Amerikan halkına ne söylemek istersiniz? Şu anda bizi televizyonlarında izleyen insanlara, Amerikalılara ve Amerika'daki Müslümanlara mesajınız nedir? Ben Amerikan halkını çok seviyorum çünkü çok neşeli, dışa dönük, sevecen, demokrasiye, laikliğe bağlı, insancıl insanlar, güzel huylular ve yaşama sevinci içindeler. Her şeyin güzel olmasını istiyorlar, dünyanın güzel olmasını istiyorlar ve dindar bir toplumdur Amerikan toplumu. Ve oradaki dindar Müslümanlar da onların hepsi benim kardeşimdir. Dindar Hristiyanlar da hepsi benim kardeşimdir. Dindar Museviler de benim kardeşimdir. Ne kadar dindar olurlarsa o kadar çok hoşuma gidiyor. Hepsini çok seviyorum. Amerikan halkını da çok seviyorum. Allah onlara başarı versin, zenginlik, güzellik versin. Fakat bu meydana gelen ekonomik kriz de, bu domuz gribi de, Birinci Dünya Harbi, İkinci Dünya Harbi de, bunlar hepsi Hz. İsa'nın iniş alametleridir. Bunu bilmeyen yok. Bu ekonomik kriz de Kur'an'da belirtilen bir olaydır. Hz. İsa'nın Mehdi'nin çıkışından önce olacak olan birer gerçektir. 2014 yılına kadar devam edecektir bu ekonomik kriz. Ben bunu 7 yıl önce söylemiştim. 7 ay önce söyledim. IMF daha yeni söyledi. 2014 yılına kadar devam edecek diye. Ben bunu 7 ay önce defalarca televizyon kanallarında belirttim. 2014'e kadar devam edecek diye. 2014 Mehdi'nin zuhur tarihidir. Hz. İsa da 2021'lerde bekliyoruz inşallah. Çok güzel, neşeli, sevinç dolu, bayram gibi günlere kavuşacağız inşallah. Ben bir şey söylediğimde mutlaka delille konuşuyorum ve mutlaka dediklerim doğru. Akılcı olmayan, doğru olmayan bir şey ben kesinlikle savunmam. Şimdiye kadar savunduğum her şey doğru çıktı. harunyahya.org, harunyahya.net, harunyahya.com adreslerine girenler bu gerçekleri açık açık görürler. Şimdiye kadar söylediğim yüzlerce gerçek açıklama hepsi doğru çıktı. Okay. What message do you have for the Muslim people living in the United States? After all, we have probably about 10 million Muslims living in the United States. What message do you have for them? Peki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslümanlara mesajınız nedir? Burada 10 milyona yakın Müslüman var Amerika'da yaşayan. Onlara ne söylemek istersiniz? Onlar Kur'an'ı çokça okusunlar, ahir zaman hazırlansınlar, Mehdi'nin sevincini yaşasınlar, Hz. İsa'nın geliş sevincini yaşasınlar. Amerikalılara Kur'an'ın sevgiyi anlattığını, kardeşliği anlattığını anlatsınlar. Onları ne kadar sevdiğimizi anlatsınlar, gönülleri çok rahat olsun. Onlar bizim parçamız. Amerika'nın güçlü olması, Rusya'nın güçlü olması, Çin'in güçlü olması bizim idealimiz. Ama bütün bu ülkelerin Allah'ı çok sevmesini, Allah'tan korkmasını, Allah'a yakın olmasını, ahirete inanmalarını istiyoruz. Ve insanların mutlu yaşamasını istiyoruz. Amerika'daki Müslümanlara çok büyük görev düşüyor. Kardeşlik bilincini,
dostluğu, sevgiyi Amerikalılara çok daha iyi hissettirsinler. Aramızın daha güzel olması için, daha kardeşçe bir hayat için var güçleriyle gayret etsinler. Onları çok seviyorum. Amerika'daki Müslümanların hepsi benim kardeşim. Bağlantıda olalım, sık sık görüşelim. Kitaplarımı okusunlar. Harun Yahya sitelerinden kitaplarımı ücretsiz indirebilirler. İnsanlara tavsiye etsinler. Çok samimi olalım. Çok Allah'tan korkalım. Çok Allah'ı sevelim. Çok güzel günlere doğru gidiyoruz. Özellikle Amerika'daki Müslüman kardeşlerimiz çok önemli bir konumdalar. Amerika'da yaşıyor olmaları onlar için bir imkan. İslam'ın güzelliğini, bütün samimiyetlerine, canlılıklarına etrafa anlatsınlar. Now, I would like to go back to the question of Zionism and Freemasonry. Do you think Freemasonry controls the world government? Siyonizm ve Masonluk hakkındaki soruma geri dönmek istiyorum. Sizce Masonlar dünya hükümetlerini, dünyadaki devletleri yönetiyor mu? Evet. Başlarında bunların lideri olan kişi, şeytanla doğrudan bağlantılı olan kişidir. Masonluk hem Fransa'da, hem İngiltere'de, hem Amerika'da, dünyanın birçok ülkesinde, hatta Hindistan'da, Çin'de, Rusya'da, her yerde hakim güçtür. Hükümetlere çok şiddetli baskı yapan, barışı ve kardeşliği engellemek için birçok entrika çeviren bir örgüttür. Fransız ihtilalini de onlar yapmıştır. Birinci Dünya Harbi'nin, İkinci Dünya Harbi'nin organize edilmesinde de yine Masonlar görev almışlardır. Lenin, Marx gibi kişiler, Darwin gibi kişiler hepsi birer Masondur. Kayıtlı Masondurlar. Mesela Darwin'in dedesi de Masondu. Mason locası kayıtları bile mevcuttur bu kişilerin. The Holocaust took place during World War II, or at the end of it, and the Zionists are saying that 6 million people died. Do you believe, what are your thoughts about the Holocaust, and do you believe that 6 million people died? Bildiğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda büyük bir soykırım yaşandı ve Siyonistlerin söylediğine göre bu soykırım sırasında 6 milyon insan öldü. Siz bu soykırıma inanıyor musunuz? Gerçekten 6 milyon insan öldü mü bu soykırımda? Hatta 6 milyondan da fazla olabilir. Naziler, Hitler tam bir psikopattı, büyük bir zalimdi. Şeytanın etkisinde olan güçlerdi bunlar. Mussolini de bu şekilde şeytanın etkisinde olan bir güçtü. Ve çok büyük katliamlar yaptılar bunlar. İslam ülkelerinde de çok fazla katliam yaptılar. Museviler peygamber neslidir. Hazreti İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un soyundan gelen insanlardır. Bu değerli insanları, bu güzel insanları yeryüzünden yok etmek için şeytanın bir oyunu var. Onlara dünyayı dar etmek istiyor şeytan. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Şeytanın bu oyununu bozacağız. Peygamber nesline kalkan elleri etkisiz hale getireceğiz inşallah. Peygamber Efendimiz de Hazreti İbrahim neslindendi. Bütün peygamberler Hazreti İbrahim neslinden gelirler. Hazreti Mehdi de İbrahim neslindendir. Hazreti İsa da aynı şekilde Hazreti İbrahim neslinden gelmektedir. Dolayısıyla bu mübarek soya karşı gerek faşistlerin, gerek komünistlerin, gerek masonların eskiden beri bir kindar politikaları olmuştur. Buna karşı çok akılcı, dayanışmalı bir tavır içinde olmak gerekir. Ne Hristiyanların, ne Musevilerin, ne Müslümanların kitle halinde imha edilmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bu zulmün durması için kardeşlik bağlarını güçlendireceğiz. Hazreti Mehdi devrinde, Hazreti İsa'nın nuzulü zamanında bu zulüm tamamen durmuş olacak.
these incidents will be stopped. Now, one of the problems that we face when we speak about Israel is criticizing Israel. You are labeled as an anti-Semitic. How can we criticize Israel and not be called anti-Semitic? Because it's a powerful weapon. When they label you as anti-Semitic, it's very much they destroy your life, they destroy your career. So it's either, you know, our politicians here and around the world, they having a problem and they can't criticize Israel because they're going to be labeled as anti-Semitic. Tell me, what are your thoughts about anti-Semitic? Peki İsrail konusuna geri dönecek olursak, İsrail'i eleştirdiğiniz noktada Yahudi düşmanı olarak adlandırılıyorsunuz. Sizi de Yahudi düşmanı olarak adlandıran birçok kesim, birçok insan var. Fakat dünya geneline baktığımız zaman İsrail'i eleştirmeye kalkan herkes bu yaftayı yiyor. Yahudi düşmanı olmak da entelektüel düzlemde hoş bir durum değil. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yahudi düşmanı olarak algılanmak, İsrail'i eleştirmek, bu konuyu biraz açabilir misiniz? Benim İsrail'e karşı derin bir sevgim, derin bir muhabbetim var. İsrail'deki Musevi kardeşlerim benim dostlarım. Benim ziyaretime geliyorlar Türkiye'ye, buraya. Ve benim evimde kalıyorlar. Biz onlara kardeşiz, dostuz. Onları ben çok fazla seviyorum. Onlar da beni çok fazla seviyorlar. Benim karşı olduğum ateist siyonistler ve masonlardır. İsrail halkı değildir. İsrail milleti değildir. İsrail'in içindeki bir avuç gizli, derin devlet çetesidir. Bunların sayısı belki en fazla birkaç bindir. Fakat İsrail'de dindarlara zulüm yapıyor bunlar. Musevi dindarlara acı çektiriyorlar. Hristiyanlara acı çektiriyorlar. Müslümanlara acı çektiriyorlar. Çünkü bu kişiler ateistler ve şeytan etkisindeler. Benim karşı olduğum güç budur. Yoksa İsrail halkı benim kardeşimdir. Filistin halkı benim kardeşimdir. Hepsini çok seviyorum. Onlar benim birer parçam. Biz onlarla derin dostluk içerisinde, derin bir kardeşlik bağı içerisinde kıyamete kadar birlikte yaşayacağız inşallah. Okay, we only have a couple of minutes left in the program. I would like to hear Harun's thoughts about George Bush. 2 dakikamız kaldı, programımız bitmek üzere. Son olarak Harun Yahya, George Bush hakkında ne düşünür onu duymak isteriz. George Bush yaptıkları kaderindeydi. Yaptıkları birçok şeyi ben tabii yanlış buluyorum. Hatalı buluyorum. Yaptıkları hatalar için, günahları için tövbe etsin. Allah'tan bağışlanma dilesin. Barış ve kardeşlik için artık bundan sonra gayret etsin. Hz. İsa'nın gelişi yakın. İnşallah Allah onu affeder. Yaptıklarını inşallah bağışlar. Ama gereksiz ve yanlış bir politika uyguladı. Ama bu kaderindeydi. Fakat bu ona inşallah tecrübe olmuştur. Hz. İsa geldiğinde inşallah Hz. İsa'nın talebesi olur, Hz. İsa'ya yardımcı olur, günahların bağışlanması için inşallah bu da ona kefaret olur. Very good. Ama benim hiç kimseye bir kinim ve düşmanlığım olmaz. İnsanlara ben hep affedici gözle, şefkatle ve merhametle bakıyorum. Her şeyin güzel olması, iyi olması için gayret ediyorum. Very good. Thank you, sir, for being with us as we are completely out of time. It was an honor to have you on the program, and hopefully we'll have you again in the future. Çok teşekkür ediyoruz. Sizinle konuşmak gerçekten büyük bir onurdu. Programımız bitti. Hiç zamanımız kalmadı. Umuyoruz ki gelecekte de sizinle yine görüşme fırsatı buluruz. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Thank you too. Selam ediyorum. Thank you. Assalamu alaikum. Well, ladies and gentlemen, that was Harun Yahya speaking with us live
from Turkey, and I really appreciate them waking up. It was 4 o'clock in the morning when we started the program in Turkey. Him and his staff actually did a tremendous job to be with us. Like we said, we will bring him to you, and you decide. That was an excellent interview. I was hoping that the sound quality and the translation was up to par, and I guess I'll find that out when I see the rebroadcast and hear the reruns. Well, ladies and gentlemen, I hope George Bush would have a lot more than just pray to God. I think he needs to pray to God, not for Barack Obama, not to actually take him into custody for what he had done to the country and the world. Anyway, ladies and gentlemen, we only have half a minute left, and we only have time to say good night. We will see you next Thursday, and hopefully with this little guy here with me, we will see you next Thursday, same place, same time, and he's going to say good night to everyone in Turkey. Good night. Very much. That is my, that's my sidekick, and he's been a permanent fixture on this show. Good night, everyone. We'll see you next Thursday.